Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neydir siz? Gelin şöyle bir tokalaşalım. Serayı merak edenler olmuş. Serayı bir göstereyim. Ben bu kadar sanmıyordum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu yıl domateslerimiz geçen yıla göre oldukça verimsiz geçti. Değişik bir şeyler oldu bu yıl. Yeterince domates verimi alamadık arkadaşlar. Bizim seramızda domates, salatalık ekiyoruz. Yıl boyu da yetiyor. Yine bizim için yeterli ama çok fazla olmadı. Çünkü bunun bir de dışarıya da satışını yapıyorduk. Bu yıl az satabildik. Çok satamadık. Ve biberlerimiz falan. Böyle. Merak edenler için içeriye bir gezeceğim. Hayvanlar bağırıyor. Biraz geciktim bugün. Her gün sabahın korumda çıkartırken bakın misket domateslerimiz var. En sevdiğim de bunlar. Peynir bağırıyor. Zeytinin tohumunda değil. Bak bismillah. Aha pony çıktı geliyor. Pony'im benim pony'im, günaydın. Günaydın kızım. Kızım günaydın git. Pony'yi de dışarı çıkarttığımıza göre havaya şöyle bir göz atıyorum. Çok güzel bugün hava. Hava serinledi. Artık sonbahardayız ve benim en sevdiğim sezonlar başlıyor. Sonbahar ve ilkbahar. Yumurta verimimiz dalgalanmalı oluyor. Ticareten biraz zayıflıyoruz. Ama ve lakin en keyifli zamanlarda bu aralar. Video çekmek kolay. Çiftlikle ilgilenmek kolay. Bir de kara kışımız var tabii. Her yerin donduğu. O da ayrı mesele. Dışarıda yaşayan fedailerimizden biri. Bu tek başına kaldı. Arkada yabani tavuğumuz vardı biliyorsunuz. Ve onu kendi haline bıraktık. O konuda da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Arkaya bir geçeceğiz. Hadi bismillah. Yavaş yavaş yavaş. Önce sizi çıkartalım. Ulan kaba sakal. Civcivlerini çok güzel baktı ve büyüttü. Hadi be müdür. Tabii bir de herifimiz var. Herifin ismi herif olarak kaldı arkadaşlar. Değiştiremedik. Tamam gel tamam hadi. Bir erkek kazımız olamadı ya. Hayırlısı olsun. Nasip de neyse odur arkadaşlar. Kekliklerimizin de keyfi yerinde. Buradaki ferik kekliklerimiz de büyümeye başladı. 2, 4, 5, 6 tane burada var. Hatta 7 tane. Burada da yine 4-5 tane kekiğimiz var. 2, 4, 5, 6 tane de burada varmış. Çok güzel. Şimdi büyük çiftliği açalım. Önce zeytin ve peynirin bağırmaması için arkadaşlar onları çıkartacağım. Yemlerini vereceğim. Rahat durmuyor onlar. Karınları çok açık değil herhalde. Sürüde çok fazla horoz olduğundan ötürü bugün biraz horoz yakalamam lazım. O nedenle şuradaki kafesimizi de bir tarafa alayım. Seramalı babam açmış. Buraya taşınacak. Aslında buraya da assak olurmuş ya. Seramaları buraya alıp bütün horozları buraya doldurmayı düşündüm. Haydi. Çıt. Tamam buraya dolsun. Sürüde fazlalık horoz çok fazla arttı. O yüzden fazlalıkların hepsini yakalayıp buraya koyacağım. Yakalayabilir miyim bilmiyorum. Yakalayabildiğimizi yakalayacağız bugün.
Yakalayamadığımızda kalır. Sıkıntı yok. Hayırlısı olsun. Bizim ferikler de çıkartayım. Hadi bismillah. Bereketli olsun. Burayı da sürüye karıştırdık biliyorsunuz. Açıyorum ama dışarı çıkmıyorlar. Büyük tavuklar içeri girip hayvanlar rahatsız ediyor. O yüzden biraz daha içeride dursunlar. Hazır değiller halen daha sürüye karışmaya. Şimdi hadi açalım. Büyük kafes.
Arkadaşlar tavuklarımıza kısır da veriyoruz. Evde yedik, biz yediysek onlar da yesin istedim ve kısır getirdim sürüye. Şu an yiyorlar afiyetle. Onlar için faydalı mı zararlı mı birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Yağlı yiyecekler, ağır yiyecekler tavuklarımıza çok da faydalı değil. Sürekli yedirebileceğiniz bir öğün değil. Ayda bir iki kez ben kendim yapıyorum. Evde bir kaşık alınca ikinci kaşığı tavuklarım da yesin istiyorum. Hayvanlar abur cuburu sever bizim tavuklar. Ama sindirim sistemleri için çok sağlıklı değil. Sürekli verilmez. Bizimkiler bir de gezen tavuk olduğu için biraz korkmadan verebiliyorum. Çünkü bir şekilde enerjiyi dışarı atıyorlar. Onların mutluluğu ve huzuru bizim de huzurumuz ve mutluluğumuz. Onlar böyle bir öğünü iştahla yiyince o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Size de sürünüze bu şekilde abur cuburlar verebilirsiniz. Kısır. Çok güzel bir yiyecek. Yavaş yavaş boğulacaksın yavaş. Müdür yavaş. Müdür sakin. Akıllı horoz. Yavaş yavaş karınlar doyuyor. Farklı lezzet peşine, arayışına geçmeye başladılar bile. Sizi böyle izlemek nasıl da bereketli çıktı ya. Yiyorlar yiyorlar bitmiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz karışık sürümüzün yumurtalarından sizler de isterseniz bizim verdiğimiz 10 yıllık emeği siz bir koli yumurtada kendi kümesinizde edinebilirsiniz. Harikayumurta.com adresi, hemen yoruma doğru inerseniz mağazamızı görürsünüz. Direkt oradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Maşallah. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. Rabbim burada gördüğünüz bütün hayvanların da daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Bir de kümesimizin içerisini göstereyim size. Ne yaptığımıza dair arkadaşlar. Şöyle bunlar burada kaldı. Böyle buraya sabitledim. Bu tarı buraya aldık, babamın yaptığı. Şuraya bir tane tar yaptım. Bu düzenlemeyi ben yaptım arkadaşlar. Ortamda yine tüy dökümü başlamış, çok pislenmiş. Şu an 2 haftada bir yaptığımız temizliği 3 günde bir yapmalıyız. Buna da başlayacağım. O dipteki folluğu şuraya koyduk. Yani çok mantıklı oldu mu olmadı ama hayvan sayımız fazla olduğu için yumurta salacakları yerler olmalı. Böyle kümes ortamımız şimdilik böyle. Hepsi senyar bu arada. O işi de seviyorum. Senyar olacak. Senyar olacak ki alıp taşıyıp dışarı çıkartıp temizliğimizi yapıp tekrar içeri koyabileyim. Şu an rahat bir ortam oluşturmayı başardık. Biraz çarpma tartma. Ama olsun. Yeni kümes yapınca İnşallah daha güzel yapacağız. Karışık sürümüzün keyfi yerinde. Bizim de yerinde. Zeytin, peynir. Tamam. Tavşanlarımı da bir besleyeyim ya. Tavşanlara bu yıl ot çok yediremedik. Genelde mal yemi yedirdim böyle. Kuzu yemi, mal yemi. Keçilere yedirdiğimden. Bu yılki otları hep biçtik arkadaşlar. Biçilen otları da stokladık kış için. Kışın hem keçilerimiz yesin hem tavşanlar yesin diye. Şimdilik böyle bir planlamamız var. O yüzden biraz mal yemini bu yıl çok yedirdim. Ot da tabii verdik ama çok fazla veremedik. Şimdi tavşanlarımızın karnını doyuralım. Sakin. Sakin. Hadi bismillah.
seviyor ya. Yukarıya vereyim. Tamam. Afiyet olsun. Arpa ezmesi ve kuzu yemi falan. Tavşanları günde 2 kez besliyoruz. Bir sabah bir akşam şeklinde. Bazen yemiyorlar bile. Yeni yavrular çıkmış arkada gördüm. Ne bağırıyorsunuz ya? Niye bağırıyorsunuz çocuklar? Panik. Oh çok şükür. Rabbim burada gördükleriniz daha güzel sizlere nasip eylesin. Bu yıl bayağı kalabalık bir sürümüz var. Kışa böyle gireceğiz. Çok belli olmuyor ama biraz dağınıklar şu an. Da kalabalık. Sayısını sorup duruyorsunuz. Gerçekten sayısını bilmiyorum hayvanların. Harbiden bilmiyorum sayısını. Kaç tane var? Biz şimdi üretim yapıp sürüye karıştırıyoruz. Şöyle işte bir belli bir seviyeye geldikten sonra da horozları yakalıyoruz, sürüden ayırıyoruz. Horozlar da bayağı kalabalıkmış bu arada. Hani neredeyse kaç tane horoz çıkarttım. Saymadım. 2 tane tavuğumuz var burada. Şu ağaçların üzerine atlayan tavuklar var ya. 2 tanesi dışarı çıkmayı öğrenmiş. Buradan dışarı atlıyorlar. Bunların ikisi gidici arkadaşlar. İyi izleyin ha. Bunların kanatlarını biraz kırpmamız lazım. Uç dışarı çıkamamaları için. Yarın gözlemleyelim. Sinir oluyorum şu işe. Bir de çok güzel 2 tavuk ha. Tavuğun ikisi de kaliteli. Şimdi gelelim asıl konumuza. Videonun başında da ufaktan değinmiştim. Şimdi tamını anlatayım. Bizim yabani tavuğumuzun biliyorsunuz 6 tane miydi? Civcivi vardı. O civcivler şu an civciv ünitesinde. Neden diye sorun. Biz en son karar aldık biliyorsunuz. Bizden habersiz civcivlerini çıkarttı. Tam neredeyse 1,5 yıldır dışarıda yaşayan bizim keklik artık yok arkadaşlar. Maalesef. Ya, tahmin ediyorduk zaten da dedim ya riske gireceğiz dedik. Ve riske girdik. Riskin sonu da iyi olmadı. Şimdi keklik normalde yabani olduğu için tavuğumuz yırtıcılardan genelde kaçıyordu. Yani bir şekilde yakalanma ihtimali yoktu. Zaten biz bile yakalayamıyorduk. Öyle kaçıyordu sağa sola ya da kendi özel alanları vardı. Şimdi bu yıl civcivleri olduğu için biz de öyle dedik. Şimdi kızan arkadaşlar olacak. Ama bu konuda da çok ikileme düştük. Yani yabani bir tavuk dedik. Yabani olarak dursun, civcivlerini büyüsün. Onu görmek isterdik öyle. Muhtemelen biz çiftlikte iş yaparken birdenbire bizim pony oradan koptu, havlayarak bu tarafa geldi. Ben peşine hemen koştum çünkü aklıma geldi. Bizim yabani tavuğa bir şey olabileceğine dair. Şu değil, şu arkadaki tutun hemen önünde. Geldim, sadece tüyler var. Başka hiçbir şey yok. Civcivler ise buradaydı, şurada. 6 civcivin 6'sı da sağlam duruyordu. Ama anne tavuğumuz birdenbire kayboldu. Tahminimizi söylüyorum, tilki götürmüş olma ihtimali yüksek. Çünkü hiç göremedim. Ben oradan koşarak geldim. Yoktu, sadece tüyleri vardı yani. Neyse alıp tüymüş arkadaşlar. Hayvan alıp götürmüş. Yavrular olmasaydı muhtemelen yakalayamazdı. O yavrularını koruyayım derken anne içgüdüsüyle yavrularını gerçekten koruyor. Ama kendisinden oluyor. Yavrularını aldık. Aynı kekliğe benzeyen yavruları var. Onları şu an civciv ünitemizde büyütüyoruz. Çok şükür civcivlerde kaybı vermedik. Kekliğimizin yavruları bize emanet. İnşallah Rabbim nasip ederse onları sağ salim büyütüp harikalar diyarına geri kazandıracağız. Belki keklik gibi içgüdüsel olarak onlardan da dışarı çıkıp kendi hayatını kurmak isteyen olabilir. Onlara da izin vereceğim. Bu bir riskti. Bunu yapmalıydık. Gerçi birkaç sefer de denedik de çiftliğin içine almayı. Ne aldıysak bir şekilde çıktı. Kanatlarını kırptık, yine çıktı. Kafese kapattık, çok strese girdi hayvan. Kıyamadık, çıkarttık. Ne olmadı? Yabani hayvanı bir şekilde evcilleştirmek o hayvan için iyilik değil, kötülüktü. Bugün bizden habersiz bir şekilde gurk olan
Yumurtalarını biriktirip civciv çıkartan bir hayvanın doğal sürecine müdahale etmek çok da bizim haddimize değildi. O ki her şeyi kendisi yapmıştı. Onu da bırakmamız gerekliydi. Bıraktık ve sonucu bu oldu. Bir daha olsa yapar mıyım? Muhtemelen şu an o tecrübe edindiğimiz için bir daha olsa öyle bir şeye izin vermeyeceğim. Yani dışarıda civciv büyütmesi bir hayvanın çok tehlikeli. Kusura bakmayın arkadaşlar, böyle bir şey oldu. Olumsuz bir durum. Çok seviyorduk. Daha çok fazla video çekip nasip diyecektik. Büyüyecekti ama olmadı. Bu kümes hayvancılığı böyle. Deneme yanılmalarla oluyor. Ve bizim ortamda çok fazla yabanileşti. Yani hepsi çok özgür takılıyorlar. Biz de bu özgürlüğe izin veriyoruz. Ben bunda hayvanlarımın yaşantısına çok dahil olmak istemiyorum. Çünkü hayvanları ne kadar kısıtlarsak o kadar fazla strese giriyor. Onları stresli görünce canım sıkılıyor. Onların özgürlüğüyle de ben mutlu oluyorum. Daha da özgür hissediyorum kendimi. Böyle şeyler de ister istemez olacak. Bizim burada bir ekosistem var. Bir hiyerarşi var. Bir piramit var. Bütün hayvanların kendi yerleri, rütbeleri, karakterleri var. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Tabii zeytin ve peyniri de dışarı çıkartıp gideceğim. Şu an zeytin bayağı bir sinirlenmiş. Kapıyı da kendisi açıyor. Bak. Evet. Zeytin nereye? İsimlerini de öğrendiler arkadaşlar. Zeytin birazcık oyun istiyor. Yine kabardı ama oynamayacağım. İşim var benim, gideceğim. Peynir de dışarıda. Harikalar Diyarı'na gelen ziyaretçilerimize duyurulur. Videolarımızı izliyorsanız. Peynir tavuk sevmez ama uysaldır. Kimseye bir şey yapmaz. Zeytin ise sinsidir. Sevdirmek için yanınıza yaklaşıp küçük bir boynuz takabilir. Dikkat edin. Bizim zeytin boynuz atabilir. Zeytinden korunmanın en iyi yanı, içeri girerseniz hareket etmeyin. Elinizde yiyecek varsa zeytine vermeyin ya da göstermeyin. Eğer elinizdeki yiyeceği anlarsa zeytin, ne yapıyorsun zeytin? Zeytin olduğun ne, halın ne? Ya da sinirlendirmeyin. Şu an mesela sinirlendi bak. Çok sinirlendi. Oynamak istiyor. Hareket etmemeniz sizin hayrınıza. Hareket ederseniz sıkıntı. Şöyle sabit durun. Biraz uğraşır sizinle. Sonra da bırakır arkadaşlar. Bak. Ama oynamaya kalkarsanız sonu gelmeyen bir döngüye girersiniz. Çok oynarsınız. Dikkat edin. Tamam. Tamam zeytin. Tamam. Tamam zeytin. Şimdi oynayamam seninle. İşim var. Neyse. Anlattım. Dikkatli olun. Zeytini kendinizden nasıl uzaklaştırır veya da şu uğraşma meselesini nasıl çözersiniz onu da anlatayım. Kendisini yemle kandırıp kafesin içine edin. Kapatın kapıyı, sonra keyfinize bakın. Bazen ben yokken ziyaretçilerimiz geliyor. Ben kameralardan uzaktan izliyorum çiftliği. Zeytinle oynayanlar da var. Korkup kaçanlar da var. Hatta geçen birkaç arkadaş o kadar zeytinden korkmuş ki içeri girmişler, çıkamamış, kendilerini kafese kapatmışlar. Zeytin dışarıda duruyor, o içeride duruyor. Dışarı çıkamıyorlar. Yardıma geldik, zeytini aldık. Halbuki de çok aşırı tehlikeli değil. Küçük çünkü. Az büyük olsa sıkıntı da. Ve dikkat etmek lazım. Sonuçta boynuzları var bu hayvanın. Dikkatli olun. Şu an mesela çok oynamak istiyor ve ben oynamıyorum. Zeytin. Zeytin. Zeytin senin. Zeytin ben gidiyorum. Ben gidiyorum Zeytin. Gelme peşime, istemiyorum seni. Baba gel şaba. Yan geliyor hem de. Hiç affetmez. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İstedikleriniz varsa, merak ettikleriniz varsa da aşağı yorumlarınızı hepsini okumaya çalışıyorum, okuyorum. Haberimiz olsun. Hoşça kalın. Bay bay.